Merhaba dostlar. Ruhumuzun derinliklerinde dolaşıp gizemli bir yolculuğa çıkalım deyince aklınıza gelen kavramlardan bir tanesi de spiritüalizm olabilir. Bugün sizleri spiritüalizmin büyülü dünyasına ve biraz da karşıt görüşlerin fikirlerini yorumlamaya davet ediyorum. Önce spiritüalizme, daha sonra ise antitezine değineceğiz. Spiritüalizm, insanın ruhsal boyutunu keşfetme arzusunun evrensel bir bilinçle bütünleşme çabasının bir yansımasıdır. Toplum içindeki birçok durumu, bir bireyin içsel deneyimleri ve evrenle kurduğu bağlar üzerinden anlama çabasını içerir. Bu güçlü düşünce akımı, genellikle kişinin kendi benliğiyle, çevresiyle ve evrenle olan ilişkilerini derinlemesine inceleme arzusundan doğar. Ruhumuzun derinliklerine dalmak, sadece fiziksel varlığımızı değil, aynı zamanda ruhsal varlığımızı da anlamak anlamına gelir. Spiritüalistler, ruhsal deneyimleri, enerjiyi ve evrensel bağlantıyı vurgularlar. Toplum içindeki çeşitli durumlar sadece fiziksel bir varlık değil, aynı zamanda ruhsal bir deneyim olarak değerlendirilir. Spiritüalizm, insanın içindeki derinlikleri keşfetme, ruhsal büyüme ve evrenle bütünleşme sürecinde bir rehberlik sunar. Bu yolda ilerlerken, spiritüalizmin sunduğu bir dizi belirgin belirtiyle karşılaşabiliriz. Ruhsal bir uyanışın belirtileri arasında içsel huzur, derin bir anlam arayışı ve evrenle bütünleşme arzusu olabilir. Spiritüalizmin kökeni genetik mirasımızda, bilincimizin derinliklerinde ve evrenle olan bağlantımızda yatabilir. Çocukluk döneminde yaşanan olumlu veya olumsuz deneyimler, spiritüel bir farkındalık yolculuğunu tetikleyebilir. Belki de bu, genetik mirasımızın bir yansımasıdır. Spiritüalizmin tedavisi bilişsel ve duygusal düzeyde gerçekleşir. İlaçlarla değil, içsel bir dönüşümle başa çıkar. Birey kendi içsel yolculuğunda bilinçli bir çaba göstererek evrenle uyumlu bir bütün olma hedefine doğru ilerler. Spiritüalizm sadece bireyin içsel keşif ve evrenle bütünleşme çabasıdır. Bir ruhsal deneyim ve büyüme yolculuğudur. Bu dünya, spiritüalistlerin içsel deneyimleriyle aydınlanır. Kendi benliğimizle, çevremizle ve evrenle kurduğumuz bağlarla içsel bir uyum sağlamak spiritüalizmin ana ilkesidir. İçsel yolculuğumuza hoş geldiniz. Çünkü bu yolculuk sadece dışsal değil, aynı zamanda içsel bir keşif serüvenidir. Gelin zamanda bir yolculuk yapalım ve spiritüalizmin kökenlerine dair mistik bir hikayeyi keşfedelim. Spiritüalizm, insanlık tarihinde derin izler bırakan, evrenle ruhsal bir bağ kurma arzusundan doğan bir düşünce akımıdır. Spiritizm, Hermetistlerin, Platon ve Pisagor gibi filozofların döneminden 19. yüzyıla kadar sistemsiz bir şekilde ilerlemiş bir olguydu. Yani insanların söyledikleri ve ifade etmeye çalıştıkları bazı kavramlar henüz bir kalıba oturtulmamıştı. Ta ki 19. yüzyıla kadar. Bu yüzyıl, spiritüalizm akımının ete kemiğe büründüğü ve artık kabul edilmeye, değer görmeye başlandığı yüzyıldır. 1804'te Lyon'da dünyaya gelen Allan Kardec, spiritizm için milat olmuştur. Pedagojiyle uğraşan, aynı zamanda yazar olan Allan Kardec, spiritüalizmi artık sistemli bir hale getirmiştir. Medyumlar kitabı, Ruhçuluk Nedir, Ruhların Kitabı isimli eserleri spiritüalizmin öncü kitapları sayılmaktadır. Bu akım o kadar ilgi görmeye başlamıştır ki, nihayetinde 1861'de Barcelona Piskoposu tarafından kitaplarının yakılması emri verilmiştir. Allan Kardec'e göre insan 3 bölümden oluşur. Bunlar ruh, perisperi ve fiziksel bedendir. Perisperi, ruh ve beden arasında irtibatı sağlayan yarı madde bir yapıdır. Can dediğimiz ölüm olayıyla bedeni terk ettiğinde ruhlar aleminde doğar. Dünyadayken yaptığı iyilik ve kötülükler orada hafızasında canlanır. Bir süre sonra tekrar dünyada bedenlenir. Sınavlar geçireceği dünyada tekrar doğmasının amacı tekamül etmektir. Fakat insan ruhu hiçbir zaman hayvan bedeninde doğmaz. Çünkü tekamülde gerileme söz konusu değildir. Ruhlar yalnız dünyada değil, evrenin diğer dünyalarında da bedenlenirler. Ruhlar alemindeki bedensiz varlıklar, dünyadaki bedenlerle gerek maddi, gerek manevi etkileşim içindedirler. Ayrıca medyumlar aracılığıyla bedensiz varlıklarla sesli veya yazılı iletişim kurulabilir. Görüldüğü gibi spiritüalizm ilk aşamalarında bu şekilde ortaya çıktı. Reenkarnasyon ve medyum kavramlarını içeriyordu. O yüzden spiritüalizmin diğer adı ruhçuluktur. Tabii her olguyu dönemin koşullarıyla birlikte değerlendirmek gerekir. O yıllarda Allan Kardec'in kitapları Avrupa'da çok satıyordu. İnsanların yeni oluşan bu kavrama çok yoğun ilgisi vardı. Aslında spiritüalizm tarihler boyunca dillendirildi. Ancak bu şekilde ete kemiğe bürünmüş oldu. 19. yüzyıl Amerika ve Avrupa'da spiritüalist hareketin yükselişine tanıklık etti. İnsanlar maddi dünyadan öte bir varlık olduğuna inandıkları ruhlarla iletişim kurma arzusunu keşfettiler. Bu dönemde medyumlar ruh çağırma seansları düzenleyerek öte dünya ile iletişim kurmaya çalıştılar. Türk spiritüalistler ise spiritizm diye bilinen bu ruhçuluğu klasik spiritüalizm olarak adlandırmışlardır.
Çünkü onlara göre Rusçuluğa son şeklini veren Bedri Rus Selman'dır. Onun kurmuş olduğu Rusçuluğa ise Neospiritüalizm adını vermişlerdir. Yani bir tür deneysel Rusçuluk. Bu akımın öncüsü Bedri Rus Selman'a göre bu ne bir dindir ne de felsefe. Hiç kimseye bu yola girin diye bir çağrıda bulunulmaz. Çünkü herkesin ruhsal gelişimleri farklı ve yürüyeceği yollar da ona keza farklıdır. Bedri Rus Selman'ın 54 yıl boyunca önce noterde, daha sonra banka kasasında saklı tutulan İlahi Nizam ve Kainat kitabı 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Kitap, Bedri Rus Selman'ın 1959 senesinde Rus seanslarında aldığı bilgilerden oluşmaktadır. Spiritüalizm bu dönemde öne çıkan birçok öğreti ve pratikte şekillendi. Medyumlar, seanslar düzenleyerek öte dünya varlıklarıyla konuşma çabasındaydılar. Ayrıca reenkarnasyon, karma ve psikik yeteneklerin geliştirilmesi gibi konular spiritüalist düşünceyi besleyen temel kavramlardan birkaçıydı. Spiritüalizmin etkisi zaman içinde farklı formlarda evrim geçirdi. 20. yüzyıl boyunca meditasyon, yoga ve farkındalık gibi pratiklerle birleşerek daha geniş bir spiritüalist hareket doğdu. Günümüzde spiritüalizm çeşitli inanç sistemlerinden etkilenen ve kişisel büyüme, içsel keşif ve evrenle bütünleşme arzusunu taşıyan birçok kişi tarafından benimsenen bir yaşam tarzıdır. Bu mistik yolculuk, insanlığın evrenle olan bağını keşfetme arzusunu ifade eden bir çağrıdır. Gelin şimdi de spiritüalizmin gizemli dünyasına biraz farklı bir perspektiften bakalım. Her düşünceye ve akıma saygı beslemek ancak körü körüne bağlanmamak gerekir. Spiritüalizmi sorgulamak, evrenle olan ilişkimizi daha eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeye yol açabilir. Çünkü bazen tüm bu mistik yolculukların arka planında başka bir hikaye yatıyor olabilir. Spiritüalizm, evrenle, ruhlarla ve metafizikle derin bir bağ kurma arzusundan doğar. Ancak bu yolculuklar sıklıkla somut bir temele dayanmaktan uzaklaşabilir. Bilimsel yöntemlerden uzaklaşan, genellikle kişisel deneyimlere ve hislere dayanan spiritüalist düşünce, eleştirel bir bakış açısıyla karşılaştığında bazı çürütülmeye müsait noktalar ortaya çıkabilir. Bilimsel yöntemlerin temel alınmadığı spiritüalist uygulamalar sıklıkla doğrulanabilmeye muhtaçtır. Ruh çağırma seansları, meditasyon ve psikik yeteneklerin bilimsel bir temele dayanmadığı, genellikle bireyin kişisel algıları ve inanç sistemine dayandığı bir gerçektir. Bu noktada spiritüalizmle ilgili deneyimlerin objektif bir değerlendirmeyle sorgulanması, evrensel bir bağ kurma iddiasının gerçekliği hakkında şüphe uyandırabilir. Ayrıca spiritüalizmin doğurduğu bir takım öğretiler ve pratikler bazen bireyin gerçek dünyaya ilişkisini zayıflatabilir. Ruhlarla iletişim kurma arzusu, maddi dünyadan uzaklaşmaya ve gerçek sorunlarla yüzleşmekten kaçınmaya neden olabilir. Bu durum, kişinin yaşadığı dünya ile etkileşimini azaltarak pratik ve gerçekçi çözümlerden uzaklaşmasına yol açabilir. Ayrıca spiritüalizmin evrimle çeliştiği bir argüman da ortaya konabilir. Bilimsel keşifler ve teknolojik gelişmeler, evrenin işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlamıştır. Evrimsel süreçlere, doğa yasalarına ve bilimin sunduğu verilere dayalı bir dünya görüşü, spiritüalizmin metafiziksel iddialarıyla da çatışabilir. Bu eleştirel bakış açısına rağmen herkesin bireysel inançlarına saygı göstermek önemlidir. Spiritüalizmin antitezi sadece bir eleştirel düşünce perspektifi sunmak ve bu konudaki farklı bakış açılarını keşfetmek anlamını taşımaktadır. Unutmayalım ki herkesin yolculuğu farklıdır ve herkesin kendi içsel gerçekliği vardır. Videoyu yine Fransa'ya giderek Allan Kardec'in bir sözüyle bitirelim. Bilim, cahillerin gözlerinin önüne her gün yeni bir mucize koyar. Herkese iyi düşünce yolculukları dilerim.